Merhabalar. Genç TV YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Ben Salih Yüzgenç. Bugünün, yarının, ayın, yılın ve dünyanın ve Türkiye'nin tüm gelişmeleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Niyetimiz hem bu meseleleri konuşmak, hem derdimizden, hem gönüllülükten... Salih, lakaytlaşma lütfen kardeşim. Herkesin kafasında bir soru var. Abi ne olacak bu medyanın hali? Bilen var mı? Niye abi diyoruz hep? Çok ataerkil bir yapım var, farkında mısın? Abla ne olacak medyanın? Herkesin demişken ilginçtir. Medya mensupları da bundan şikayetçi. Yani kendilerinden. Dünya medyası bir yana bizim kendi medyamızdaki irtifa kaybı ciddi anlamda devam ediyor. Baktığınızda gazetecilerin, yılların gazetecilerinin ve büyük isimlerin kendi YouTube hesaplarından artık gazetecilik yapmaya başladıklarını görüyoruz. Yani tekelleşmeden ve baskıdan kurtulmak için. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, bu benim ilk görüntülü makalem. Evet, Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma kitabını nihayet bitirdim. Nihayet derken zaten 45 dakika sürüyor okuması. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Tabii bu bir vicdan muhasebesi midir? Tartışılır. Yıllar önce çok ilginç bir olay yaşadık. Ne olmuştu? Mısır'da darbeci Sisi yönetimi İhvan hareketine yani Muhammed Mursi'ye bir girişimde bulunmuştu ve onu maalesef alaşağı etmişlerdi. Rahmetli Mursi'nin taraftarlarının toplanmış olduğu meydanın adı Rabiatül Adeviye Meydanı'ydı. Sisi grubunun toplandığı meydan ise farklı bir meydan olarak karşımızda duruyordu. Ama ülkemizde bir gazete ne yaptı? Sırf kalabalık diye Sisi grubunun, Sisi taraftarlarının toplanmış olduğu Tahrir Meydanı'nın görüntüsünü Rabiatül Adeviye Meydanı diye manşetten verdi. Yine yakın zamanda ne olmuştu? Dünyadan bazı parazitler çıktı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı seslerdi bunlar. Bunlardan biri de sözde bir iddiaydı tabii ki. Filistin Devleti'nin Türkiye'ye karşı bir söylem geliştirdiğiydi. Filistin Devleti bunu defalarca yalanlasa da akılda kalan ne oldu? Ne oldu söyleyeyim mi? Araplar hain oldu. Biz Araplara, Filistin'e o kadar destek verdik ama Araplar, Filistinliler bizi sattı oldu. Bunu defalarca yalanlasalar da, bunu defalarca üzerine çizseler de sokağa çıkıp soralım. İnsanlara diyelim ki Araplar, Filistinliler nedir diyelim, verecekleri cevap maalesef değişmiyor. Salih, ama diğer Arap ülkeleri Türkiye aleyhine duruşlarına devam ediyorlar. Evet maalesef ama onlar hem celladına hem de paraya aşık insanlar. Hayatı boyunca bir tane Arap ülkesine gitmeyip, bir tane Arap'la konuşmayıp Facebook'tan oraya buraya sallayanlara sözüm yok. Onlar zaten başka bir durumda. Ama benim söyleyeceğim şu, bir Arap insanıyla, bir Arap halkıyla konuştuğunuzda kalbindeki, yüreğindeki Türkiye sevgisinin has safhada olduğunu görüyorsunuz. Yani şöyle diyelim, Arap ülkelerinin yöneticileriyle, yani baştakileriyle halk birbirinden çok ayrı. Barış Pınarı demişken, Türkiye orada ne yapıyor? Barış Pınarı Harekatı'nın yapılmış olduğu bölgenin özelliği şu. Orası bir pınar bölgesi. Yani Aynel Arap, Resul Ayn gibi yerler o bölgede pınar olarak kabul ediliyor. Ve Türkiye'de biliyorsunuz ki barışla her zaman müsemma ve barış kelimesiyle yan yana gelmiş bir ülke. Barış Pınarı denmesinin mevzusu aslında bu. Bunun dışında Türkiye'nin oradaki amacına gelecek olursak hepiniz biliyorsunuz zaten ama üzerinden geçelim. Türkiye orada güvenli bölge oluşturmak istiyor. Ülkemizde ve Suriye'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizi kendi topraklarında yeni bir hayat alanı oluşturmak istiyor. Yani işgalci YPG'den hani o kendisini antikapitalist, Marksist, Leninist diyen ve bir şekilde Amerika ile de yan yana olan yani kapitalizm ve emperyalizm sınırları içerisinde beraber kol kola gezdiği Amerika ile birlikte olan örgüt var ya YPG, PKK olan örgüt. İşte ona karşı bir operasyonla bunu yapmak istiyor. Bazıları bu operasyona karşı Salih, hem Suriyeliler gitsin diyorlar, hem de bunun için devlet bir şey yaptığında karşı çıkıyorlar. Bunlar yapacak bir şey yok abi. Bunlar hem ayranım dökülmesin hem de tatsız olaylar yaşanmasını istiyorlar. Adamların her şeye muhalif olmak gibi, her şeye karşı çıkmak gibi bir durumları var. Hayırlısı diyorum. Çok şükür Allah'a hamdolsun ülkemiz gittiği her yere, ayak bastığı her toprağa barış, huzur götürüyor. Bak ne diyor bu zat? Neden bu kadar düşmansınız bize? Neden? Ne yaptık size yahu? Niye bizi sökmeye çalışıyorsunuz? Dünyadan yok etmeye çalışıyorsunuz? Sebep ne? Ne yaptık size? Neden bu kadar düşmansınız bize diyor. Yahu YPG terörist değil mi? YPG kundaktaki bebekleri öldürmedi mi? Öldürmedi mi? Size soruyorum. YPG dediğiniz örgüt dünyada ne yaptı? İnsanlığa ne getirdi? PKK dediğiniz örgüt ölümden, huzursuzluktan başka ne getirdi? Ayrıca bu YPG denen örgüt şu an bizim toprağımız dedikleri yerleri Amerika'nın elini öperek, savaşı fırsat bilerek, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilerek oralara konmadı mı? Bak ne diyor YPG, PYD'den kurtulan bir amcamız? Türkiye'nin operasyonları sayesinde tabii ki. İzleyelim. حبايبي خلص بيه اول ما قلنا ما ترك اسلام ودنا بابا جابهم شو بو يعني شكرا بو معطل نحن مش ما قتلون
Kış dışarı değil. Hayış kaçırma niye kalsın ama. Her şey ayan beyan ortada. Çok konuşmaya da gerek yok aslında. Ben kafamı kuma gömdüm. Türkiye'nin yaptığı her şeye karşıyım. Her şeye muhalifim diyebilirsiniz. Ama adaletli olup, hakkaniyetli olup, zaten başlamış ve devam etmekte olan bir süreçte Türkiye'nin yani ülkenizin yanında da yer alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Emin Kılıçtaş, Gökhan Özavar ve Muhlis Şengil ile bugünün sonuna geldik. Genç TV'de haber ajansından bu akşamlık bu kadar. Kanalımıza abone olmak için şuradan, beğenmek için şuradan, yorum için de en alttan tıklayarak bunları gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Salih abi, lahmacunlar geldi abi.